Artık sosyal medyada kaydırmak zorunda değilsin. Okulumun tatile girmesiyle kendimi amansızca yatakta yatıp telefonda kaydırırken buldum. Video yapmakla bile uğraşmak istemiyordum. Eminim siz de benim gibi hissediyorsunuz. Bu videonun sonunda artık sosyal medya bataklığından kurtulup yapılacaklar listesine tik atmaya başlayacaksınız. Fakat önce bağımlılık nedir ve bizi bu şeye bağımlı yapmak için ne gibi yöntemler kullanıyorlar onu öğreneceğiz. Sonrasında zararlarından bahsedip bundan kurtulmak için en etkili 5 yöntemi sizlere vereceğim. Özellikle ilk üçü benim favorim, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hemen başlayalım. İngilizce'de addicted olarak geçen bağımlılığın kökeni Antik Roma'ya dayanıyor. O dönemde addictus olmak, borcunu ödeyemediği için köleliğe mahkum edilmek anlamına geliyordu. Bu benzetme, bağımlılığın özgürlüğümüzü kısıtlayan ve kurtulması çok zor bir bağ olduğunu vurguluyor. 20. yüzyıla kadar bağımlılık, genellikle alkol, sigara gibi zararlı maddelerle ilişkilendiriliyordu. Fakat günümüzde kumar, internet, alışveriş ve akıllı telefon kullanımı gibi davranışsal, yani kimyasal olmayan bağımlılıklar da vardır. Bağımlılık sadece bir irade zayıflığı değil, beynin ödül sisteminde gerçekleşen değişikliklerle ilgili biyolojik bir süreçtir. Hepimiz dopamini daha önce duymuşuzdur. Fakat isteme ile sevme veya aralıklı pekiştirme gibi kavramları duymadınız. Zaten dopamini de beyne haz veren hormon olarak biliriz ki bu bile aslında pek doğru değil. Dopamin daha çok bir motivasyon ve beklenti kimyasalıdır. Yani dopamin sistemi size şu an mutluyum demek yerine bunu yaparsan mutlu olabilirsin veya bir sonraki içerik harika olabilir diyerek sizi eyleme iter. Bu noktada ise wanting with liking yani isteme ile sevme kavramları devreye giriyor. Beyinde bir şeyi istemek ile onu sevmek farklı nörolojik mekanizmalarla yönetiliyor. Hatta nörobilimci Kent Berridge'in araştırmalarına göre isteme sistemi beyinde çok geniş, güçlü ve dayanıklı bir alana yayılmışken sevme veya haz alma sistemi anatomik olarak çok daha küçük, kırılgan ve bozulmaya yatkındır. Bağımlılık yapıcı davranışlar veya maddeler beynin isteme sistemini aşırı uyarır ve bu sistem zamanla daha duyarlı hale gelir. Ancak aynı süreçte haz alma sistemi körelir. Sonuç olarak kişi eylemden nefret etse ve hiç zevk almasa bile beynindeki güçlü isteme sistemi nedeniyle o eylemi yapmaya mecbur hisseder. Bu istek kişinin iradesinden çok daha güçlü ve kalıcıdır. Videonun konusu olan telefon bağımlılığında beyin muhtemel bir ödül bekleyerek dopamin salgılar ve kişiyi kaydırmaya devam etmeye zorlar. Ama alınan keyif beklentileri karşılamaz. Bunun nedeni beynin fazla uyarılmaya karşı kendini korumak için fizyolojik yapısını değiştirmesidir. Bağımlılık yapan eylem beyne normalden çok daha fazla dopamin yükler. Beyin bu aşırı yüklenmeyi dengelemek için dopamin reseptörlerini azaltır veya kapatır. Reseptörler azaldığı için kişi aynı eylemden artık eski hazzı alamaz yani tolerans geliştirir. Ancak beyin kimyası bozulduğu için kişi kendini normal hissetmek veya oluşan yoksunluk hissini dindirmek adına o eylemi daha fazla ve daha sık yapmak zorunda kalır. Fakat artık amaç zevk almak değil, onun yokluğunun verdiği acıdan kaçmaktır. Özetle beyin, eylemin kendisine, sevme değil, eylemin vaat ettiği rahatlamaya veya ödül beklentisine, isteme, odaklandığı için kişi zevk almasa bile davranışa devam eder. Kullanılan bir diğer yöntem ise aralıklı pekiştirme. Aslında bu yönteme en çok kumarhanelerde, slot makinelerinde rastlıyoruz. Fakat sosyal medya algoritmasında da bir şekilde yer edinmeyi başarmış. Aralıklı pekiştirmenin gücü 1970'lerde psikolog Michael Zeller tarafından yapılan deneylerle kanıtlanmış. Zeller, güvercinlerin bir düğmeyi gagalaması karşılığında yem aldığı bir düzenek kurmuş. Düğmeye her basıldığında yem verildiğinde güvercinlerin ilgisi zamanla azalmış ve sadece acıktıklarında gagalamışlar. Yem bazen verilip bazen verilmediğinde, örneğin %50'ye 70 oranında güvercinlerin beyni çok daha fazla dopamin salgılamış ve hayvanlar adeta tüylü kumarbazlara dönüşerek düğmeyi neredeyse 2 kat daha fazla ve ateşli bir şekilde gagalamaya başlamışlar. Ödülün garanti olmaması motivasyonu düşürmek yerine aşırı derecede artırmış. Teknoloji şirketleri de bu zaaftan yararlanmıştır. Sosyal medyada kaydırma yaparken karşınıza çıkan içeriklerin çoğu sıradan veya sıkıcıdır. Ancak arada bir karşınıza çıkan çok komik veya ilgi çekici bir video beyninize dopamin salgılatır. Bu bazen ödül var, bazen yok dengesi parmağınızı sürekli hareket ettirmenize neden olur. Ve bunu da durdurma kuralının yoksunluğu ile birleştirince karşımıza sabahtan akşama kadar kaydıran bağımlılar çıkıyor. Bir kitabın bölümünün bitmesi veya gazetenin son sayfasına gelinmesi gibi eylemler doğal durdurma kurallarıdır. Bu sinyaller geldiğinde kişi kendine devam mı etmeliyim yoksa durmalı mıyım sorusunu sorar. Ancak sosyal medya uygulamalarında son yoktur. Eskiden bir web sayfasının sonuna gelindiğinde sonraki sayfaya tıklamak gerekirdi. Bu bir durdurma kuralıydı. Ancak sonsuz kaydırma özelliğiyle parmağınızı her hareket ettirdiğinizde yeni içerik yüklenir. Bu durum beynin görev tamamlandı durabilirsin sinyalini almasını engeller. Yani kaydırmaya devam etmek enerji harcamadan yaptığınız bir şeyken buna son vermek enerji harcamanız gereken bir şey haline gelir. Enerji harcamak ise beynimizin hiç istemediği bir şey.
Sosyal medya devlerinin bizi bağımlı yapmak için kullandığı yöntemlerden bazıları böyleydi. Şimdi ise sırada telefon bağımlılığının zararları var, fakat ben bu konuda herkesin fikrinin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bence bir bağımlılıktan kurtulama konusunda ona nasıl bağımlı olduğunuz ve ondan nasıl kurtulacağınızı bilmenin, zararlarını bilmekten daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden zararları konusunda bana ilginç gelen bir tanesinden bahsedip bu bağımlılıktan kurtulmak için kullanabileceğimiz 5 etkili yönteme geçeceğim. Artık cep telefonundan mahrum kalma korkusunun bir adı var. Nomofobi. Telefonu kullanamamak veya ondan uzak kalmak, vücudun ana stres hormonu olan kortizol seviyelerini yükseltir. Vücut, tıpkı vahşi doğada bir yırtıcı tarafından kovalanıyormuşçasına savaş ya da kaç tepkisi verir. Bu bana epey ilginç geldi. Atalarımızın hayatta kalmak için verdiği tepkiyi biz artık bir telefon cebimizde olmadığında veriyoruz. Yapılan bir deneyde telefonları yanlarında olup sesi açık bırakılan ancak ekrana bakmalarına izin verilmeyen katılımcıların kalp atış hızlarında ve terlemelerinde belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Nomofobisi olan kişilerde sıkça görülen bir belirti de telefon çalmadığı veya titreşmediği halde cebinde veya çantasında telefonun titrediğini sanma durumudur. Bu, beynin sürekli bağlantı beklentisi içinde olmasından kaynaklanır. Zararları konusunda bana ilginç gelen kısım bu kadardı. Artık bu bağımlılıktan kurtulmak için uygulayabileceğimiz 5 taktiği öğrenebiliriz. Bildirimler, beynin ödül merkezini hedef alan en güçlü uyaranlardır. Bildirim geldiğinde siz henüz içeriği görmeseniz bile beyin dopamin salgılar ve sizi telefona bakmaya koşullandırır. Bu noktada telefona bakmamak irade gerektiren zorlu bir süreç haline gelir. Bildirimleri kapatmak, bu zorlu sürecin hiç oluşmamasını sağlayarak beynin odaklanma kapasitesini korur. Fakat bu noktada şunu da söylemeliyim. Bildirimleri kapatınca insan aklından acaba bildirim geldi mi diye düşünmeye başlayabiliyor. O yüzden bu yöntemi ilk kullanmaya başladığınızda hemen etkisini göremeyebilirsiniz. Detoks yapmayı oruç tutmaya benzetebiliriz. Belirlediğimiz süre boyunca, genelde bir ay ya da bir hafta, sosyal medyaya bakmıyoruz. Böylelikle bu eylemin vücudumuzda oluşturduğu yıkıcı etkilerden arınmış oluyoruz. Fakat 30 gün ya da bir hafta boyunca telefona bakmamak bence zor bir şey. O yüzden ben kendi belirlediğiniz saatlerde detoks yapmayı daha uygulanabilir buluyorum. Tabii bu noktada o belirlediğimiz saatlerde ne yapacağımız da önemli. Telefonsuz yapabileceğiniz bir aktivite seçmenizi tavsiye ederim. Yorumlarda özellikle sevdiğiniz farklı aktiviteleri yazarsanız hepimiz için seçenek olur. Telefonu alıştığınız şeklin dışında kullanın. Mesela birçoğumuz baş parmağımızla kaydırıyoruz. Fakat bunu işaret parmağımızla yapmaya çalıştığımızda, otopilottan çıkarak ne kadar zaman harcadığımız hakkında daha bilinçli olmaya başlarız. Bir başka örnek ise telefondaki uygulamaların yerini değiştirmek. Uygulamaların yerini sık sık değiştirmek veya onları klasörlerin içine saklamak, beynin bu otomatik rotasını bozar ve size "Bunu gerçekten açmak istiyor muyum?" diye sormak için bir duraksama anı yaratır. Bu anı oluşturmanın başka bir yöntemi daha var, onu 1. maddede açıklayacağım. Şimdi sırada 2. madde var. İnsan beyni evrimsel süreçte renkli ve parlak nesneleri ödül ya da tehdit olarak algılayıp önceliklendirecek şekilde gelişmiştir. Sosyal medya uygulamaları bu refleksi canlı renkler ve özellikle kırmızı bildirim baloncukları kullanarak istismar eder. Telefonu siyah beyaz yapmak bu görsel uyarıcıların biyolojik gücünü azaltır. Beynin önemli veya heyecan verici olarak kodladığı ikon ve görüntüleri aniden sıradan ve sıkıcı hale getirir. Yani telefon bir anda eski lezzetini kaybeder. Özellikle sabah kalktığınız gibi telefona bakmak, tüm gün onun verdiği dopaminin peşinden koşarak geçirmenize neden olur. Bunu engellemek için telefonu yatağınızdan uzak bir yere koymanızı tavsiye ediyorlar, fakat bence bunu Türkiye'de yapmak biraz sakıncalı. Her gece deprem riskiyle yaşıyoruz ve öyle bir durumda telefon bizim hayatta kalmamıza yardımcı olabilecek en önemli araç. Onun yerine telefona yükleyeceğiniz bazı uygulamalar sosyal medyaya girmeden önce 5-10 saniye durmanızı sağlayarak size 3. maddede de geçen duraksama anı yaratır. Ya da bazı başka uygulamalar sizin belirlediğiniz saatler dışında uygulamalara girişinizi engeller. Bu tarz uygulamaları internette yapacağınız küçük bir araştırmayla bulabilirsiniz. Size verdiğim bu 5 maddenin hepsini olmasa da birkaçını bir arada kullanarak bu bağımlılığı yenebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube ekrandaki videoyu beğenebileceğini düşünüyor.